Benim adım İhsan, soyadım Tevekkül. Adım Oğuzhan, soyadım Abdurrahman. Adım Abdülbasit, soyadım Pazil. Adım Mahmut, soyadım Kaşgarlı. 14 yaşındayım. Adım Seracettin, soyadım Tarım. Adım Abdülkahar, soyadım Abdülaziz. Adım Hasan, 15 yaşındayım. Adım Abdülvaris, soyadım Muhammed. Yaşım 16. Doğu Türkistan, Kaşgar şehrinden geldim. 2016 yılında Doğu Türkistan'a geldim. Doğu Türkistan'dan geldim. Doğu Türkistan, Uygur Türk'üyüm. Ben Türkiye'ye geleli 2 yıl oldu. Ben hiç Doğu Türkistan'a gitmedim. Orada çok zulüm olduğu için annem babam Suudi Arabistan'a geldi. Ben de orada doğdum. 2006 yılında geldim babamla. Annem kardeşlerim benden sonra geldi. Annem Mersinli, babam Doğu Türkistanlı. Babam Doğu Türkistan buraya kaçarak geldi. Zulüm vardı orada. Buraya iş bulmak için geldi. Ve burada çalışmak için geldi. O yüzden başta Mısır'a gitti. Mısır'da hafız oldu. Türkiye'ye geldi. Türkiye'de başta iş buldu. Ondan sonra böyle Türkiye'yi geziyordu. Türkiye'yi gezerken de annemle evlendi ve Buraya 2016'da geldim. Babam Doğu Türkistan'da. Babam, annem. Görüşmeme 3 sene, 4 sene oldu. Kardeşlerim de orada. Burada abimle benim. 3 kardeşiz. 2 abim ve kendim. Amcamla kalıyorum. Türkiye'ye 2017'de geldim. Babamla geldim. Babam bir ay kadar Türkiye'de kaldı. Sonra memlekete geri döndü. Orada kardeşlerimi çıkarmak için geri döndü. 2018 Ocak ayında Hong Kong'a gelirken oradan ki polisler geçirmedi. Yani yurt dışına çıkarma izni vermediler. Sonra o geri döndü. Şimdi Şangay'da bir yerde. Orada telefonculuk yapıyor. Gelecekte mühendis olmak istiyorum. Ülkeme faydalı işler yapmak istiyorum. vatanım Doğu Türkistan'a Çin tarafından zulüm oluyor. Benim de arkadaşlarıma büyüyüp Doğu Türkistan'ı azat etmemiz için buraya geldik. Burada okumamız lazım. Zaten bizi bu ülkeden başka ülke bizi desteklemiyor. Biz de Allah'ın izniyle buraya geldik. Vatanımdaki zulmü kaldırmak istiyorum. Arkadaşlarımla hep beraber Allah'ın izniyle o zulmü kaldırıp hürriyete geçmek istiyoruz. Bağımsız olmak istiyoruz. Hayallerim gelecekte kalp cerrahı ameliyat doktoru olmak istiyorum. Büyük bir malikanemin olmasını istiyorum. Annemler de bu malikanelerden bir tanesini almak istiyorum. Annemlerin evleri de benim tam yanımda olmamı istiyorum. Ayrıca beyaz bir tane atım olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. En sevdiğim ders fen zaten. Gelecekte futbolcu olmak istiyorum. Yani profesyonel bir futbolcu olmak istiyorum. Yazar. Çünkü yazarın daha etkisi olur diye düşündüm. Onun için kendi vatanımın zulümünü ve kendi vatanımı anlatmak için, dünya duyurmak için yazar olmak istiyorum. Ben robot tasarlamak istiyorum yani. İyi bir üniversite kazanmak istiyorum. İlk geldiğimde biraz zorlandım, arkadaşlarla falan iletişim kurmakta zorlandım. Sonra buraya geldim, burada Türkçeyi öğrendim yani. Yani Suudi Arabistan'da çoğu arkadaşlarım Türkiye'ye gelmişti. Ondan çoğu kişiyi tanıyordum burada. Hiç öyle sıkıntı olmadı. İlk geldiğimde okula girmedim. Kur'an kurslarında okudum. Biraz arkadaşlarım oldu. Sonra 1 sene 2 sene geçince buraya geldim. Arkadaşlarım bana destek oldu. Bir de öğretmenlerim destek oldu. Sonra Türkçeyi de öğrendim. Şimdi 7. sınıftayım. Arkadaşlarımla beraber okuyorum. Bana destek veriyorlar. Ben de onlara destek veriyorum. Biraz İngilizce ile Türkçe'ye biraz zorlandım o yüzden. Alıştım. Hocalar da bize destek oldu. Kolaydı Türkçe. Dilimize benziyor zaten. Ezberlemede de Kur'an ezberliyorum şu an. Ezberlememi. Uzun vakit biz zalim kolda, işleyemedik halak yolda. En desturduk önümüzden, alga örlerimiz ifan nurda. İsmim Abdurrahman Taymaz. Ben 6 senedir Türkiye'de yaşıyorum, İstanbul'da yani. Şu anda burası biz 3 senesi, 2,5 sene oldu. Çocukları burada amacımız hem Türkiye'nin normal okullarda iyi bir okumasını, yine hafızlık ve başka dini bilimler, ahlak, itikad, her taraflardan bir iyi yetişmesini istiyoruz. Bu yüzden burada bizim 30 tane öğrencimiz var. Bunları çeşitli şekilde terbiye ediyoruz. Yine kendi dilimiz olmuş Uygurca öğretiyoruz çocuklara. Yine çocuklara buraya nasıl geldiğini, neden geldiğini, Çinlerin bize ne yaptığını çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Şuna
şu anda bizim Doğu Türkistan'la hiçbir irtibatımız yok. Telefonda dahi irtibatımız kesildi. Benim de 3 senedir, 4 senedir hiçbir irtibatım yok. Bizim çocuklar da burada çocuklara ana babası olmayan 8 tane öğrencimiz var. Onların da ana babası var mı yok mu şu anda? Hepsi tutuklandı mı, hepsi öldü mü ya da hayat mı hiçbir şey bilmiyoruz. Çocuklar da bilmiyor. Çocuklar bu yüzden bazen de çok bir üzüntü çekiyor. Çocuklara onların sabır tavsiye ediyorum sürekli çocuklara. Biz kardeşlerimize tavsiyem bize dua etmesini istiyoruz. Doğu Türkistan şu anda çok bir zor durumda yaşıyor. 3 milyonun 5 milyon insanlarımız, kardeşlerimiz şu anda Naz kaplarında tutuklu. Çok bir zor durumda. Onların çocukları Çinlerin elinde. Çocukları tam Çinleştirme bir politikası var Çinlerin. Tam Müslümanlara, Türklere karşı bir politika yapıyor Çinler. Tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin biz dua etmesini, Çinlerin aslı kim olduğunu bilmesini istiyoruz. Doğu Türkistan'da soykırım oluyor aslında. Bu yüzden İslam ülkeleri sessiz kalıyor yani. Başka Batı medyaları Doğu Türkistan için çalıştı ama burada İslam ülkeleri hala sessiz kalıyor. Bu zulme sessiz kalmasın. Onlar da bize yardımcı olsun, destek olsun. İnsanların sadece Doğu Türkistan'ı tanımasını ve Çin zulmüne karşı çıkmasını istiyorum.